Bu 3 Ukraynalı genç terör istedikleri 21 gün boyunca 21 masum insanın canını aldı. İşledikleri cinayet serisi sırasında kayıtlar aldılar ve bu kayıtlar internete yüklenmiş en tüyler ürpertici, sızdırılmış videolardan bazıları olarak kabul ediliyor. Bugün Dnipro manyaklarının korkunç suçlarından bahsedeceğiz. Rastgele işlenen bu vahşi cinayet eylemlerinde erkekler, kadınlar ve hatta çocuklar hedef alınırken soğukkanlı katillerin kriterlerinden hiç kimse esirgenmedi. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın. Hazırsan anlatıyorum. Mahkeme sürecinde çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bu üç genç aslında Dnipro'nun oldukça varlıklı, nüfuzlu ve saygın ailelerin çocuklarıydı. Aileleri yerel yönetimde ve yargıda söz sahibi insanlardı. Gençlerin bu cinayetleri sadece sadist bir eğlence için değil, ileride internette satarak zengin bir sınav film serisi oluşturma ve sadece öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettikleri için işledikleri belirlendi. Sonunda her ikisi de 19 yaşında olan Igor Supriniuk ve Vitor Sayenko ile arkadaşları Alexander Hanza sadece bir aydan kısa bir sürede 21 kişilik mide bulandırıcı bir kurban sayısına ulaştıktan sonra tutuklandılar. Peki bu genç çocukların zihinleri bu kadar genç bir yaşta nasıl bu kadar haince bir hal aldı? Igor ve Sayenko'nun gençlik yıllarında daha büyük avlara geçmeden önce hayvanlara işkence etme ve onları öldürme alışkanlıkları vardı. Bu genellikle daha sonra hayat almayla ilgili çarpık fantezileri keşfetmeye başlayan seri katillerde görülen yaygın bir türdü. İkili öldürdükleri hayvanlarla sık sık fotoğraflar çektiği de bunlara asılarak katledilen köpekler ve kediler dahildi. Alexander ise ikisinin fotoğraflarını çekerdi. Bir nevi grubun fotoğrafçısıydı. Bu cinayetler kısa bir süre içinde gerçekleştiği için bir arkadaş grubunun nasıl olup da bir anda canavara dönüşebileceğini insan merak ediyor tabi. Burada çok kısa bir araya girmek istiyorum. Arkadaşlar 500 abone olmamıza çok az bir süre kaldı. Videoların hepsini kendim yapıyorum. Kendim editliyorum, kendim çekiyorum. Sizden ricam bana biraz destek olmanız. Kanalıma abone olup bir beğeni, bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Hadi videoya devam edelim. Bunun cevabını almak için 3 arkadaşın geçmişine bakmamız gerekiyor. Vitor ve Alexander küçük yaşlardan beri arkadaştı. Igor daha sonra bölgeye taşındı ve üçü 3. sınıfta ayrılmaz birer dost oldu. Orijinal ikili Igor gelmeden önce iyi öğrencilerdi. Ancak sonrasında notları ve ahlaki değerleri bir heyelan gibi kaymaya başladı. Okullardaki öğretmenlerden biri Igor'un utangaç bir çocuk olduğunu ancak diğer öğrencilerle kavga başlatmak için konfor alanından çıkmaktan çekinmediğini söyledi. 8. sınıfa geldiklerinde 3 çocuk gerçekten bağ kurmuştu. Hatta hepsi korkularını yenmek için birbirlerine yardım etmeye karar verdiler. Örneğin Viktor ve Igor 14. kattaki dairelerin balkonunda saatlerce korkuluktan sarkarak durdular. Grubun korkularını ezme arayışı kan görmeye dayanamayan ve hassas olan Alexander'a yardım etmek için yola çıktıklarında da devam etti. Bu yaygın fobiyi yenmek için grup mantıklı her insanın yapacağı şeyi yapmaya karar vermeyerek sokak köpeklerine işkence etmeyi seçti. Bunu ormanlık alanlarda buldukları sahipsiz köpekleri ağaçlara asarak ve iç organlarını çıkararak yaptılar. Bu anları hatırlamak için katiller savunmasız hayvanlarla fotoğraflar çeker ve hayvanların kanıyla ırkçı ve sadist semboller çizerdi. Hastanın üzerine çilek koymak adına Hitler bıyığı çizer ve Nazi selamı verirlerdi. Ki bence bu hayranlığın ironisi. Hitler'in aslında hayvanları çok sevmesinden belli. Bu da Adolf Hitler'in bile adamların eylemlerinden tiksinebileceği anlamına geliyor aslında. Dnipro manyakları tarafından işlenen ilk cinayetler 25 Haziran 2007'de gerçekleşti. Kurban güpegündüz sokakta yürüyen ve kendi içine bakan 33 yaşındaki Ekaterina Ilchenko adında bir kadındı. Igor ve Viktor sakince yanından geçtiler ve sonra hızla arkalarına dönerek savunmasız kadının kafasına çekişte vurdular. Kaderin acı bir cilvesi olarak cesedi bulan Ekaterina'nın kendi annesiydi. Anne Natalya yapılan darbelerin sayısından sonra kendi kızının yüzünü bile tanıyamadı. Ekaterina öldükten sonra ikilinin içindeki öldürme arzusu iyice açığa çıkmış gibi görünüyordu. Ekaterina ile olan karşılaşmalarından sadece 2 saat sonra bir park bankında uyumakta olan Roman Tatarevich'i hedef aldılar. Çekiçle yüzü tanınmaz hale gelene kadar yüzüne vurdular. Ve yine ironik bir bükülme olarak bu olay savcılık ofisinin tam önünde gerçekleşti. 1 Temmuz'da Evgenia ve Nikolay adında 2 kurban da Novomoskovsk adlı bir kasabada öldürülmüş olarak bulundu.
Sadece 5 gün sonra Dnipro'da 3 kişi daha öyle bulundu. Bunlara gece geç saatlerde bir kulüpten eve yürürken çekiç kullanan adamlar tarafından hedef alınan ordudan yeni tercih olmuş Igor adında bir asker de dahildi. Tıpkı Ekaterina gibi cesedi dairelerin önünde bulan asker Igor'un kendi annesiydi. Çekiçte vurularak öldürülen bir sonraki zavallı kurban 28 yaşındaki gardiyan Elena Şiram'dı. Viktor'un itirafına göre Şiram'ın kendisine yaklaştıktan sonra kadının kafasına çekiçle vuran Igor'du ve ardından kadın yerdeyken ona defalarca vurmaya devam etti. Cinayetten sonra arsız katiller kadının taşıdığı giysi çantasını aldılar ve bunu çekiçlerindeki kanı silmek için kullandılar. Bu bir sonraki kurbanları olan 3 çocuk annesi ve engelli bir adamın karısı Valentina Hanza için çekicin temiz olması adına yapılmış olmalıydı. Ertesi gün balık tutan 14 yaşındaki 2 çocuk saldırıya uğradı. Genç çocuklardan Andrei öldürüldü. Ancak Vadim adındaki çocuk olaydan mucizevi bir şekilde kurtuldu. Dnipro manyaklarının vahşi muamelesinden sonra kurtulmuş olmasına rağmen arkadaşını öldürdüğünden şüphelendikleri için sorgu sırasında polis tarafından dövüldü. Şans eseri cinayetin çevre bölgelerde meydana gelen cinayet serisiyle bağlantılı olduğunu anladılar ve sonunda Vadim'i serbest bıraktılar. Vadim'den polise suçluların bir robot resmini çizmesine yardımcı olması istendi. Bu dava için büyük bir dönüm noktası ve soğukkanlı katillerin sonunu hazırlayan ilk adım oldu. Ne yazık ki manyaklar tamamen durdurulmadan önce bir düzine ölüm daha gerçekleşti. Cinayet işlemek Igor ve Viktor için yeterli değildi. Kendi yaptıkları sınav filmlerinde o anı tekrar yaşamak istiyorlardı. İkili nihayet tutuklandığında polis telefonlarında ve bilgisayarlarında kayıtlı bir film koleksiyonu keşfetti. Bunlardan en ünlüsü internete sızdı ve tüyler ürpertici bir viral video haline geldi. Film aynı zamanlarda çıkan Two Girls One Cup adlı başka bir viral videoya atıfta bulunarak Three Guys One Hammer, 3 adam bir çekiç olarak biliniyordu. Bu videolar genellikle kurbana saygıdan dolayı web sitelerinden tespit edilip kaldırılsa da bu şeyleri Google'da aramamanız gerektiğini söylememe gerek yok zannedersem. Three Guys One Hammer videosunda 48 yaşındaki Sergey Yatsenko'nun öldürülmesi filme alınmıştı. Filmin bir noktasında Igor sarı bir çanta içinde çekiç tutarken ve dürbünle geçen arabalara bakarak bir sonraki kurbanlarını avlarken görülüyor. 20 dakikanın ardından Sergey Yatsenko motosikletiyle belirliyor ve yakındaki ormanda mide bulandırıcı saldırı başlamadan önce yere düşürülüyor. Daha sonra sırt üstü yattığı ve yüzüne çekiçle defalarca vurulduğu görülüyor. Ardından içlerinden biri kurbanın gözüne ve karnına tornavida saplıyor. İşlerin daha da kötüleşeceği konusunda sizi uyarmıştım ve Dnipro manyaklarından daha kötüsünü bulamazsınız. Cinayetten sonra 3 arabalarına doğru yürüyor ve ellerini çekiçlerini bir şişe suyla yıkamadan önce bu eylem hakkında gülerken görülüyorlar. Eğer saf kötülüğün somutlaşmış hali olsaydı şüphesiz bu Dnipro manyakları olurdu. Cinayete kurban gittiği gün Sergey Yatsenko karısını arayarak motosikletine yakıt alacağını ve ardından torununu ziyaret edeceğini söylemişti. Ne yazık ki oğlunun evine hiç ulaşamadı. Telefon verilerine ve cep telefonunun saat 18.00 civarında kapatıldığını gösteriyordu. Sergey'den saatlerce haber alamayan karısı Ludmila gerildi ve arkadaşlarıyla bir araba ekibi kurdu. Onun motosikletten düştüğünden endişeleniyordu. Ancak sonuç bundan çok daha korkunçtu. Ludmila'nın canını sıkan şey, Ukrayna yasalarına göre bir kişi kayıp olarak ihbar edilebilmesi için 72 saat geçmesi gerektiğinden kocasının kayıp olarak bildirememesiydi. Kaybolduktan 4 gün sonra yerel bir sakin Ludmila'nın Sergey afişlerinden birini gördü ve ormanlık bir alanda terk edilmiş bir motosiklet gördüğünü hatırlayarak adamın yakınlarını o noktaya götürdü. Sergey'in çürümekte olan cesedini sonunda bulundu. Bunu hamile bir kadının ceninin rahminden çıkarılması da dahil olmak üzere 12 korkunç cinayet daha izledi. Yaşlı olmasına rağmen Lydia adında bir kurban vahşi çekiç saldırısından mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı. Manyakların eylemi sonuna kadar götürememelerinin sebebi kadının köpeklerinin havlamasıydı ve onları korkutarak kaçırması oldu. 14 yaşındaki Vadim Lyahov'un polis çizimi ve Lydia'nın şüphelileri teşhis etmesi yakalanmalarına yardımcı olsa da manyaklar yardımıyla parmaklar ardına gönderen şey aslında hızlıca biraz para kazanmaya yönelik aptalca bir fikirdi. 3 arkadaş Igor'un bir kurbana ait cep telefonunu bir rehin dükkanına 150 Ukrayna grivnasına yani yaklaşık $6 karşılığında satmaya çalışmasının ardından 23 Temmuz 2007'de tutuklandı.
Telefonun çalışıp çalışmadığını kanıtlamak için açıldığında kolluk kuvvetleri bir konum sinyali almayı başardı. Igor ve Viktor hala mağazadayken tutuklandılar. Alexander daha sonra evinde tutuklanmış olsa da diğer çalışan telefonları tuvalete atmak için yeterli zamanı bulmuştu. Ancak polis kayıp telefonları kurtarmayı başardı. Telefon ve video kanıtları 29 Ekim 2008'de mahkemede gösterildi. Toplamda 300 fotoğraf ve 2 korkunç video vardı. Savunma, materyallerin yasa dışı yollardan elde edildiğini ve videolar ile fotoğrafların kurbanlara benzemesi için photoshoplanıp yapıldığını iddia etmeye çalıştı. Deepfake iddiasında bulunmaya çalıştılar. Manyaklardan kurbanlarını tespit etmeleri istendiğinde onların kim olduklarını bilmediklerini söylediler. İşte o zaman yargıç Ivan Sinchenko onlara kör olmadıklarını sertçe söyledi ve tokmağı masasına o kadar sert vurdu ki neredeyse masa ikiye bölünecekti. Eğer içinizde bu adamların çarpık zihinlerinin derinliklerinde bir yerlerde bir nebze olsun ahlak kırıntısı olabileceğini düşünen bir parça varsa başka hangi resimlerin bulunduğunu duyana kadar bekleyin. Görüyorsunuz, bir insanı vahşice katletmek onlar için yeterli değildi. Aynı zamanda eğlenmek için tabutlara ve mezar taşlarına el hareketi çekebilmek amacıyla kurbanlarının cenazelerini ziyaret etmekten de keyif alıyorlardı. Adamlar 21 cinayet ve kurbanlarının mucizevi bir şekilde hayatta kaldığı 8 saldırısı dahil olmak üzere 29 ayrı suça karışmakla suçlandılar. Igor 21 cinayet, 8 silahlı soygun ve 1 hayvan zulmüyle suçlandı. Vitor 18 cinayet, 5 soygun ve ayrıca 1 hayvan zulmüyle suçlandı. 11 Şubat 2009'da mahkeme Igor Supriniuk ve Viktor Sayenko'yu tüm suçlarından suçlu buldu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Dnipro manyaklarının yozlaşmış saltanatına nihayet bir son verdi. Katillerin kişisel kameramanları Alexander parmaklıklar ardında 9 yıl kaldı ve cinayetlerin herhangi birine katıldığı hiçbir zaman kanıtlanamadığı için cinayet suçlamasını almayıp sadece 2 silahlı soygundan suçlu bulundu. Kendisi cezasını tamamen çekerek 2018 yılında hapisten çıktı. Şu an serbest. Evlendi ve çocukları var maalesef. Bu cezalarla birlikte tartışmaya açılması gereken bir şey var. Alexander, cinayet sırasında sadece kamerayı tutmaktan daha fazlasına karıştığını düşünüyor musunuz? Cezasının daha uzun olması gerektiğini düşünüyor musunuz? İşte bunları sizinle yorumlarda tartışmak istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şuralarda bir yerlerde çıkan 2 videoya da tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah.